Hazreti İbrahim oğlunu kurban etmekle mi emrolundu? Hazreti İbrahim, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim bir üniversitedir. İbrahim Üniversitesi var Kur'an-ı Kerim'de. Yani her fakültesi var bunun. Konu başlıklarını Kur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim'le alakalı muhteşem belirlemiş. O konu başlıklarından bir tanesi de işte oğlunun kurban edilmesiyle alakalı. Hazreti İsmail'in kurban edilmesiyle ilgili geçer. Bu olay Saffat suresinde anlatılır. Hazreti İbrahim'in görmekte olduğu rüyalardan söz edilir. Hazreti İsmail'in de rüyalarda kendini yükümlü hissettiğini düşündüğü babasına emrolunduğunu yap demesi ile ilişkilendirilir. Hazreti İbrahim yaşadığı dönem itibariyle ilk çocukların kurban edilmesi uygulamasının yaşandığı bir coğrafyada yaşamıştı. Onun da uzun süre çocuğu olmadığı için daha sonra Hazreti İsmail dünyaya gelince acaba bunu kurban edecek miyim diye kaygısıyla, psikolojik şartlanmışlıklarıyla, hani mahalle baskısıyla, işte böyle bir mobbing uygulamasıyla insan gündüzünü neyle meşguliyet içerisinde değerlendirirse onun gecesi uykusu, rüyası onunla ilişkili olur. Hazreti İbrahim böyle rüyalar görüyor. Bu rüyaları oğluna anlatıyor. O da diyor ki madem öyle emredildiğini yap diyor. Fakat Allah-u Teala Hazreti İbrahim'i İsmail'i kurban etmesi noktasındaki teşebbüsünü anında engelliyor ve bunun hiçbir şekilde aslında Allah'ın emri olmadığı, bir rüyayı gören peygamberin aslında rüya ile amel edilmemesi lazım geldiğini, rüyanın bir hayatın istikameti noktasında, hüküm çıkarma noktasında bir delil, bir referans olmadığını ortaya koyar, bize gösterir. Eğer bu Allah'ın emri olsaydı, Hz. İbrahim'e yönelik oğlunu kes diye bir emir olurdu. Böyle bir emir asla yok. Sadece uykusunda böyle şeyler gördüğünü söylüyor. Bunu ısrarla dile getirince de Hz. İsmail, yani madem böyle emrolunuyorsun, o zaman emrolunduğunu yap, ben de sabredenlerden olacağım diyor. Ama Kur'an'ın hiçbir yerinde Hz. İbrahim'in oğlunu kurban etmesi emri yer almaz. O bir rüyadan ibarettir. Bir şartlanmışlıkların rüyaya yansımasından ibarettir. Ve o olay, tek başına o olay bize rüyalarla amel etmemek lazım geldiğini, hakikatin doğrudan bildirilen vahiylerle şekillendirilerek uygulanmasının zorunlu olduğunu öğretir. Böyle bir Allah-u Teala ve Hazreti İbrahim bir cana kıymayı cihana kıymakla eşdeğer sayar Kur'an-ı Kerim, vahiy. Maide suresi 32. ayette bir cana kıyan bütün insanlığı öldürmüş gibidir diyor. Bu İsrailoğullarına yazılan ilahi hükümlerden biridir. Kur'an da onu aynen bizim için zikreder. Bir can cihana bedelse, Allah'ın öldürmeyi haram kıldığı bir eylemi, her yerde haram kıldığı bir eylemi Hz. İbrahim üzerinden bir emre dönüştürmesi düşünülebilecek bir şey değildir. Olay bir psikolojik şartlanmışlığın uygulamaya sokulması girişimidir ve böyle bir girişimin aslında doğru bir işlem olmadığını da Cenab-ı Hak olaya müdahale ederek Hz. İsmail'in öldürülmesini engelleyerek bir canı kurtarmanın cihanı kurtarmaya eşdeğer olduğu bilincini Hz. İbrahim ve Hz. İsmail üzerinden öğütlemiştir. Merak ettiğiniz dini soruları yorumlar bölümüne yazın, uzmanlarına soralım.